1977 yılında ilk iş yerimi açtım. Değerini yitirmeye başladığı dönemlerde biraz daha sahip çıkmak istedik. Şile bezi nefes, şile bezi ekmek. Şile bezi Şile için en büyük değerdir. Şile bezi için atılan her adım benim için kutsaldır yani. Şile bezi bir kültürel mirastır. Bu kültürel mirasa adım atan herkes beni heyecanlandırır. mimarmivar.com mimarmivar.com Ben Gülser Sarı, Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticiliğinden emekli, şile beziyle uğraşan bir iş kadınıyım. 1977 yılında ilk iş yerimi açtım. İlk iş yerimi açmamdaki sebep, burada evlendim. Eşim buranın yerlisiydi. Dikişi ve nakışı o zaman da çok büyük şekilde Türkiye ihracatında ikinci sırada olan bir zamandaydık. 80'li yıllarda falan. Kendimi şile bezine aşık olarak buldum. Yani 27 sene öğretmenlik hayatımda kullandığım tek kumaş şile beziydi. Şile bezinin üstündeki, şile bezine 5 kat daha değer katan üstündeki nakışlarıydı. O üstündeki nakışlar hem görsel olarak hem de ekonomik olarak Şile'de bütün evlerin bütçesine katkısı oluyordu. Ve o zaman gerçekten bu işten para kazanıp çocuğunu okutan, bu işten para kazanıp evini, geçimini sağlayan kadınların sayısı çok fazlaydı. Bu son yıllarda Türkiye'nin, yani dünyada belki her yerde böyle, bu tür şeyler biraz yavaş yavaş değerini yitirmeye başladığı dönemlerde biraz daha sahip çıkmak istedik. Sahip çıktığımızı zannediyorum. Kadınlar evlerinde yapıyorlar ürünleri, pazarlayacak yer bulamıyorlar. Evlerde, kapı önlerinde satıyorlar. Ve Şile eskiden çok büyük turistler alan bir yerdi. O turistlere hitap ediyor, örtüler yapılıyor, bluzlar yapılıyor. İşte çay takımları, sehpa örtüleri, her şeyler yapılıyor. Ama bunun yeterli olmadığını düşünerek ileri gelenlerle oturup masaya yatırılması gerektiğini halk eğitim olarak, kaymakamlık olarak, belediye olarak elden bırakmadı. Herkes üstüne ne düşüyorsa onu yaptı. 85 yılında ilk festivalimiz yapıldığı bütün festivallerde, bütün belediyelerle çalıştım. Öğrencilerimle, halk eğitim merkeziyle, usta öğretici arkadaşlarımızla defileler yaptık. Sergiler, yurt içi, yurt dışı fuarlara katıldık. Bütün gelen yönetimler hepsi sahip çıktı. Yeterli oldu, olmadı. O artık benim şeyim dışında ama üstümüze düşen görevi yaptığımıza inanıyorum. Vatandaş, yani Şile kadınları bu işe çok sahip çıkıyor. Onların daha fazla yönlendirilmesi, daha fazla katkıda bulunması, onları teşvik etmesi, benim gibi herkes birazcık elini taşın altına koysa çok daha güzel şeyler olacağına inanıyorum. Şile'de yapılması gereken bir şeyin 12 yıl önce bir adım atılıp bir derneğin kurulması Şile için elzemdi. 2011 sanırım temelleri atıldı. O zamandan bu zamana kadar devam ediyor. Şile bezi el sanatlarıyla ilgili bütün sertifikalara sahibim. 27 yılda bunun usta öğreticiliğini yaptım. Onun dışında devlet tarafından verilmiş bunun pazarlaması, işte eğitimi için verilmiş ayrıca belgelerim var. Dikimi için Beko Makineleri firmasından verilmiş sertifikam var. Günümüzde sağlıklı ve organik şeylere bu kadar önem verildiği zamanlarda saf pamuk oluşu, çok dayanıklı oluşu ve eskisinin bile işe yaradığı bir bezimiz var. Yani
artık yıpranmış, eskimiş. Onun çocuklarda eskiden çocukların altına hazır bez kullanmıyorduk. Biz o bezlerle giydiğimiz geceliklerin eskimiş, yıpranmış, incelmiş şeyleriyle çocuklarımıza kullanıyorduk yani. O kadar dayanıklı ve sağlıklı bir bezdir. Şile bezi, Şile için en büyük değerdir. Ne düşünürseniz düşünün, Şile bezi, Şile yok olmadığı sürece, yani Şile adı yok olmadığı sürece hiçbir şey, hiçbir eksiklik Şile bezini öldüremez. Çünkü artık Şileli kadınların, Şile'deki oturanların, dışarıdan gelip bu işe gönül verenlerin, örneğin şu anda Şile bezi esnaflarının hemen hemen 3'ü yabancıdır. Yani sonradan gelenlerdir. Şile bezi nefes, Şile bezi ekmek. Mesela fakirlik, çok düşkünlük burada yoktur. Neden? Gider bir işletmeciden, Şile bezi yapan esnaftan gider 2 tane oya alır, evine götürür, onu oyalar, diker veya işte ne yapacaksa boyar, basar, her şeyini yapar, gelir parasını alır, çocuklarına ekmeğini götürür. Şile çok kutsal bir şey yani. Türkiye'de bu tür yöresel şeyler çok önemlidir. Mesela Türkiye içinde çok festivallere ve fuarlara katıldık. Bunun dışında şimdi coğrafi işaretimizi almamız ona özen göstermemizden kaynaklanıyor. Ve daha hala ilkel şartlarda yapılmasından kaynaklanıyor. Hala göz nuruyla iğne üstünü işlemesinden kaynaklanıyor. Yani bir bu kadar daha sahip olunsa çok daha güzel yerlerde olur. Şile bezi öyle bir şeydir ki akmaz, kokmaz, çürümez. Mesela ben bu iş yerimi 3 yıl oldu açalı. Bir aradan sonra 6-7 yıllık bir aradan sonra iş yerimi kapatmıştım eşimin rahatsızlığı dolayısıyla. Tekrar yeniden açınca öğrencilerime, arkadaşlarıma dedim ki ben üretici değilim artık bundan sonra. Üretemiyorum ama ürünlerinizi değerlendirmek istiyorum. Sandıktaki 20-30 yıl önceki çeyizlerini getirdiler. Çünkü yapmışlar göz nuru. Paraya da ihtiyaç var şimdi günümüzde. Çünkü hiçbir şey yok, bozulmuyor. Getiriyor, koyuyor, satıyorum, veriyorum parasını. Kimisinden kar alıyoruz, kimisinden hiçbir şey almıyoruz. Artık o şeye bakılmıyor yani. Ama çok güzel bir şey yaptığım inancındayım. Keşke daha çok olsa, bir sokağımız tamamen Şile bezi olsa, ev kadınlarının ürünleri satılsa. Mesela tabii ki bütün arkadaşlarıma saygı duyuyorum. Bunlar kiraları veriyorlar, işçi çalıştırıyorlar. Tabii ki fahiş şeylerde bu el sanatı olduğu için yetişmiyor. Gününde hazıra yönelildi. Hazır ürünler getiriliyor. Türkiye'nin başka yerinden olan getiriyor. Yazlık kıyafetler Şile bezi olarak satılıyor. Bunun önlenmesi için buna özel bir çarşının olması lazım. Tabii ki satacak. Yazlık kıyafet, empirme de satacak, viskon da satacak, en doğal hakları. Ama bunun için özel çarşıların olması gerektiğine inanıyorum. Kadınların desteklenmesine inanıyorum. Eskiden mesela bir Çamlık'ta şeyler vardı, bahçeler vardı. O bahçelere geceliğine satardı kadın. 3 tane yapmış, 3 tane tekinin, 3 tane ötekinin. Öyle yerler olması inancındayım yani. Şile bezi için atılan her adım benim için kutsaldır yani. Şile bezi bir kültürel mirastır. Bu kültürel mirasa adım atan herkes beni heyecanlandırır. Neyivar.com'un benim hayallerimi gerçekleştireceğine ve kadınlara çok büyük katkısı olacağına inanıyorum.